Aykut Kocaman 5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul'da bulunan Eczacıbaşı Kulübü'nde jimnastik çalışmaları yapan Kocaman, bu alanda 40'a yakın madalya kazandı. Futbolla ilgilenmeye başlayan Kocaman, 1980 yılında Amatör Futbol Kulübü Kabataş Altın Mızrak'ta ilk formasını giydi. 1984'te gösterdiği başarılar sonucu Sakaryaspor'a geçiş yapan Aykut Kocaman, profesyonel olarak futbol kariyerine başlamış oldu. Bu forma altında sahaya çıktığı 206 maçta toplam 100 gol kaydederek takımın en golcü futbolcusu olmayı başardı. Bu başarısı büyük kulüplerin ilgisini çekti ve Kocaman 1988-1990 futbol sezonunun başında Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşma imzaladı. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de dönüm noktası 1988-1989 sezonunda oynadığı Rize maçı oldu. İlk yarı 0-0 skorla biten maçta Aykut'un oyuna girmesiyle 5-0 bitti. Aykut Kocaman 45 dakikada 4 gol atmıştı. ...1986-1996 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kocaman, bu yıllar arasında 3 kere gol krallığı, 2 kere Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası birinciliği yaşadı. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 212 maçta toplam 140 gol atan Kocaman, Türkiye Süper Ligi'nde en fazla gol atan 5. futbolcu oldu. 1995-1996 futbol sezonunun son maçında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran golü atmasına rağmen Alişen tarafından kulüpten kovuldu. İstanbulspor'a transfer olan Kocaman, sarı siyah formasıyla sahaya çıktığı 77 lig maçında toplam 61 gol kaydetti. Akrobatik hareketleri, estetik golleri ve iki ayağını aynı oranda kullanabilmesiyle meşhur Kocaman, aktif futbol yaşamını 2000 yılında İstanbulspor'da noktaladı ve takımın başına geçmiş ilk teknik direktör oldu. Haşim Şahin'in 2001 yılında yayınladığı Kocaman'ın hayatını anlatan Kral ve İmparator adlı kitap büyük ses getirdi. Daha sonra 2004 deyince Aykut Kocaman'ı anlatan Barış Tut tarafından yazılan Kocaman Bir Adam, Sıra Dışı Bir Teknik Direktörün Portresi isimli kitap yayınlandı. 2009-2010 sezonunda Christoph Daum'un teknik direktörlüğü sırasında sportif direktör olarak Fenerbahçe'ye geldi. Sezonun sonunda Daum'un Fenerbahçe teknik direktörlüğünden gönderilmesiyle 2010-2011 sezonunda teknik direktörlük görevini üstlendi. Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, çıktığı 110 maçta 66 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 23 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'de kaydettiği başarılar sonucu 29 Mayıs 2013 tarihinde artık yoruldum gerekçesiyle istifa etti. ...27 Ekim 2014 tarihinde Torku Konya Spor Kulübü ile anlaşarak tekrar teknik direktörlüğünü yapmaya başladı. Ligi 3. tamamlayarak Konyaspor'u ilk kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı. 2016-2017 sezonunda Konyaspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı Aykut Kocaman ile müzesine götürdü. ...2017 senesinde Fenerbahçe Aykut Kocaman ile tekrar anlaştığını "Yuvana hoş geldin Aykut Kocaman" sloganıyla duyurdu. Özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere de buradan yarı finalden selam olsun.